Jack Carleton, hoş bir ev ve arkadaş rüyasının ortasındaydı. Omzuna hafif bir dokunuş, gözlerini açmasına neden oldu. Hızlı, sorgulayıcı bir bakışla fırladı ayağa. "Merhaba, Deerfoot, sen misin?" diye bağırdı. Eski dostunun elini tuttu. Yakışıklı yüz hatlarında tanıdık gülümsemeyi bulmanın verdiği o tarif edilemez sevinçle. Deerfoot, kardeşinin elini tutmaktan memnun. Kendisi uzun süre onu aradı ve bulamadığı için yüreği sıkıştı. "Vicdanın adına, beni nasıl buldun?" diye sordu Jack. Sırtına vurdu, kolunu çimdikledi. Göstermeye cesaret edemediği bir tanıdıklıkla muamele etti ona. "Çok meraklı bir zaman geçirdim, sana söyleyebilirim yaşlı dost." "Merhaba, peki o silah ve o tomahawk nereden geldi?" diye haykırdı Jack, merakla gözlerini kırpıştırarak. "Kardeşim burada uzun süre kalmamalı," diye yanıtladı genç Shavano. Vadiye fırlatılmış Sauk'tan özel bir korku duymasa da, arkadaşlarını bulma ihtimali ve intikam için geri dönme tehlikesi zihnini meşgul ediyordu. İhtiyat, her ikisini de bu tehlikelere karşı korumayı gerektiriyordu. Deerfoot tomahawk'ını beline doladı, tüfeğini sağ eline aldı ve serbest, rahat bir yürüyüşle ileri adım attı. Özel bir uyarı olmadığından, hikayesini anlattı. Tomahawk'ını uyuyan arkadaşın kafasına indirmeye hazırlanan genç Sauk ile karşılaşmasını ve bunu nasıl önlediğini. Hikayesini tamamlarken, genç Shavano Jack'in annesini ziyaret etmesiyle başlayan olayları da aktardı. İyi kadının, oğlunun sessiz yokluğuna karşı duyduğu zihinsel acıyı anlattı. Sonra Sauk savaşçısı Hayuta ile karşılaşmasından söz etti. Hayuta, hayatına son vermek için son derece kararlıydı. Ondan öğrendi ki, beyaz gençlik köyde esir tutuluyordu. Ve şu sonuca vardı, Jack oradaydı, ama Otto'ya dair bir bilgi yoktu. Ancak bilge Shavano, anlatırken henüz açığa çıkarmadığı önemli iki gerçeği de keşfetmişti. İlki şuydu, Hayuta, çocukların yakalanmasından hemen sonra diğer 5 savaşçıdan ayrılmıştı. Yanında Hollandalı genç Otto Relsdaup vardı. Jack Carleton ise öbür grupla gitmişti. Hayuta ve arkadaşları köye yaklaştıklarında, Hayuta bir hoşnutsuzluk hissetti. Ne bir saç derisi, ne de bir ganimet getirememişlerdi. Biraz uzaklaştı ve elleri boş dönemeyeceğini ilan etti. İşte tam o sırada Deerfoot ile karşılaşması gerçekleşti. Hayuta ayrıldıktan sonra Shavano köyüne doğru yol aldı. Deerfoot onu kolayca geride bırakabilirdi. Ama Sauk o an ayrılmıştı ve köyün yerini biliyordu. Bu yüzden kasıtlı olarak farklı bir rota izledi. Köye vardığında, Jack'in yanından kanosuyla geçmişti. Varışı, tam son dakikada olmuştu. Hayatın bazen sunduğu o nefes kesen zamanlamada. Kendisine dostça davranan Kızılderililerin anlattığına göre, solgun yüzlü bir genç kano ile derenin aşağısından geçmişti. Ve tutkuyla yanan genç bir savaşçı, hemen ardından gelmekteydi. Bilge Deerfoot durumu çabuk kavradı. O alevli genç savaşçının peşine düştü ve onu öyle bir hızla takip etti ki, Sauk kamp ateşine ulaşmadan çok önce onu görmüştü. Öfkeli genç Sauk hayal bile edemezdi. İntikam ateşiyle yanan, sevinçle parlayan başka bir iz sürücünün peşinde olduğunu. Ve ölümcül okunu fırlarmaya hazır beklediğini. O gece geç saatlerde iki arkadaş, kamp ateşinin etrafında oturdu ve geçmişi konuştular. Jack, Kızılderililere esir düşmesinden Deerfoot'un ona kavuşmasına dek yaşadıklarının tüm ayrıntılarını aktardı. Genç Shavano hikayeyi büyük bir ilgiyle dinledi ve birçok açıdan olağanüstü bir anlatı olduğunu kabul etti. Deerfoot, Jack'e anlattı, birlikte haftadan fazla zaman geçirdiği bu Sauklar, bir reisin liderliğinde köylerinde yaşıyordu. Sauklar, cesur ve savaşçı bir halktı. Bu kol ise en cesur, en intikamcı üyelerden oluşuyordu. Buna rağmen Jack'e karşı hoşgörülü davranmışlardı. Bunun tek açıklaması şuydu, o Allah, bu gence ilgi duymuş ve onu kendi ailesine katmak istemişti. Jack'i, eğitme, girişimleri de bunu doğruluyordu. Bu yüzden, kaçışı daha isabetli olamazdı. Okuyucu ikisini Otto Relsdaup konusunda kayıtsız sanmasın. Çok az şeyin aktarıldığı doğrudur. Ama ikisi de onunla birçok tehlike anı yaşamıştı ve ona karşı derin bir dostluk besliyorlardı. Ondan diğerlerinden daha çok söz etmişlerdi. Jack bunu düşündükçe yüreği sıkışıyordu, hem annesi için, hem de Otto'nun uzun süredir ortalıkta görünmemesinin annesinin yüzüne vurduğu acı için. Jack defalarca sormuştu Deerfoot'a, Otto hayatta mıydı? Ama Shavano, uzun süre doğrudan bir cevap vermekten kaçınmıştı. "Sana ne düşündüğümü söyleyeyim,"
dedi Jack sonunda, dudaklarını sıkıştırarak ve başını sallayarak. Otto öldü. Kardeşim ölümüyle nasıl karşılaştı, diye sordu Deerfoot, sakin bir sesle. O 5 savaşçı köye başka bir yoldan gitti. Otto'yu oraya götürmek istiyorlardı. Hay Utah'dan sonra, sana inanıyorum, arkadaşını aramaya gittiler. Ve zavallı Otto'ya ya tomahawk vurdular, ya da bıraktılar. Jack Carleton teorisini sunarken, genç Shavano ateşe bakarak sessizce oturdu. Acı verici konuya bir şeyler söylemeye hazırlanırken Jack koluna dokundu. Deerfoot, sence haklı mıyım? Kızılderili yüzüne baktı. Sessizdi. Sonra, başını salladı. Onaylıyordu. Zavallı Otto, diye iç çekti Jack. Babası ve annesi, oğullarının bir daha geri dönmeyeceğini öğrendiklerinde ne hissedecekler acaba? At bulunamadığı için yas tutacaklar, dedi Deerfoot, kendine özgü sert yorumuyla. Haklısın, diye haykırdı Jack, gözleri parıldayarak. Yaşlı Jacob Rellstab atını alırdı zaten ve eşiyle birlikte pipolarını eskisi gibi keyifle içmeye devam ederdi. Tek çocukları için en ufak bir kaygı duymazdı. Sesi yumuşadı. Ne kadar farklı, annem. O benim hayatımı kurtarmak için hayatını verirdi. Ben de verirdim. Diyorum ki Deerfoot, Otto ve ben gerçek birer aptaldık. Günlerce kaybolmuş bir atı aramaya çıktık, üstelik en ufak bir izimiz yoktu. Sence de değil mi? Genç Shavano bir kez daha döndü ve yüzüne baktı. Hüzünlü bir ifadeyle, öncekinden daha vurgulu bir şekilde başını salladı. Buna katılacağını biliyordum, dedi Jack. Ama gerçeği söylemek gerekirse, o hayvanı bir gün göreceğimize dair zaten çok az umut taşıyordum. Yine de yaşlı Jacob Rellstab, Otto'yu gerçekten evinden kovmuştu. Onu bu aptal kaz avına zorlamıştı. Ben de onu yalnız bırakamazdım, annemin izniyle ona eşlik ettim. Kardeşim büyük ruhu memnun etti, dedi Deerfoot sessizce. Deerfoot dua edecek. Büyük ruhun ona gülümsemesi için. Bunu hak etmeye çalışacağım kesinlikle, dedi Jack, kararlı bir şekilde başını sallayarak. Bana hak ettiğimden 100 kat fazla merhamet gösterildi ve içimde biraz minnettarlık olduğunu kanıtlamak istiyorum. Sohbet akşamın geç saatlerine uzadı. Jack nihayetinde ateşin yanında uzandığında, gecenin geri kalanını uyumayı planlıyordu. Deerfoot tehlike olmadığını temin etti ve genç Shavano, İncil'ini çıkarıp sayfalarını incelemeye koyuldu. Ama Jack henüz gözlerini yummamıştı. Oturma pozisyonuna geldi. Sesinde hafif bir heyecan vardı. Deerfoot, sana söylemeyi unuttum bir şeyi. Nasıl aklımdan çıktı bilmiyorum. Kızılderili yüzüne baktı. Sessizce açıklamasını bekledi. Otto'nun partisine ait olan Sauklardan biri. O Allah'tayken, bana bir şeyler söylemeye çalıştı. Otto hakkında bir şey. Ama ne sözlerini anlayabildim, ne de jestlerini. Kardeşim Deerfoot'a o hareketleri göstersin, dedi diğeri, aniden derin bir ilgi göstererek. Jack ayağa kalktı. Kendini Deerfoot'un önüne koydu ve hatırladığı kadarıyla hareketleri tek tek tekrarladı. Kelimeler gitmişti. Ama hareketler, belki bir şeyler söyleyebilirdi. Shavano gözlerini arkadaşının gözüne kilitledi. Her hareketi hevesle inceledi. Sonra, birden fırladı ayağa. Uzun zamandır göstermediği bir duyguyla. Jack'in aktardığı işaret dili, ikisinin çoktan kabullendiği hikayeden çok farklı bir şey anlatıyordu. Otto yaşıyor. Deerfoot'un sözleri, gece sessizliğinde çakıp geçti. Ne, diye haykırdı Jack, gözleri açılarak. Bunu sana kim söyledi? Sauk savaşçısının kardeşime anlattığı buydu. Anlatmaya çalıştı, ama kardeşim sözlerini anlayamadı. Gerçekten emin misin? Otto gerçekten hayatta mı? Deerfoot, gözleriyle görmediğinden emin olamaz. Ama Hayuta'nın sözleri buydu. Otto'yu öldürmediler. Sessizlik. O zaman, nerede? Çok uzakta, dedi Deerfoot. Ama acele etmeliyiz. Kardeşinin annesinin yüreği de hafiflesin. Deerfoot önden gidecek, kardeşini arayan onu, kilometrelerce uzakta, güneşin battığı yönde. Sonraki 3 gün içinde Jack Carleton eve döndü. Annesinin kollarına kavuştu ve annesi bu dönüşü neredeyse ölümden dönüş gibi karşıladı. Deerfoot ormanın içinde hızla yol göstermişti ve ikisinin de başından tek bir kıl bile zarar görmemişti. Bu sayfaların sınırları, Otto Rellstab'un başına gelenlerin tamamını anlatmaya yetmez. Küçük Sauk Kızılderili grubu tarafından esir alınmış olan bu gencin hikayesi ve Deerfoot Shavano ile genç Jack Carleton'ın onu aramak için giriştiği olaylı yolculuk. Tüm bunlar, ormandaki ayak izleri, NDE tam olarak anlatılacak.
Log Cabin serisinin 3. kitabında.